Bugün Amerika'da yaşayan ve Amerika'ya gelecek Türklerin en az aklından bir kere geçmiş olan acaba hangi eyalete taşınsam sorusunun Florida bölümünü ele almak istiyorum. Florida'yı Türkiye'nin Antalya'sı, Bodrum'u gibi düşünebilirsiniz. Biz göçmenler Amerika'ya geldiğimiz zaman kimi yerlerde, kimi eyaletlerde ırkçılığa maruz kalabiliyoruz. Florida eyaletine gelince fırtınalarda yaşamaya alışmak zorunda olduğumuz için her şeyin sigortası çok daha pahalı. Herkese merhabalar dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Nisan ayındayız. 25, 30, 35 dereceye varan bir Miami havasından selamlar, saygılar. Bugün Amerika'da yaşayan ve Amerika'ya gelecek Türklerin en az aklından bir kere geçmiş olan acaba hangi eyalete taşınsam sorusunun Florida bölümünü ele almak istiyorum. Florida çok büyük bir eyalet. Florida denince aklınıza ne geliyor abi? Deniz, kum, güneş, tatil, palmiye ağaçları ve yolun ucunda görünen sahil. Sanki o GTA Vice City'nin sokaklarına benziyor değil mi? İnsanlar da tam o şekilde. Patenle kayanlar, bisiklete binenler, herkes kendi halinde. Bugün Florida'da yaşamanın olumlu ve olumsuz taraflarından bahsetmek istiyorum. Hazırsanız başlayalım. İlk bahsetmek istediğim olumlu taraf havanın güzelliği. Florida'yı Türkiye'nin Antalya'sı, Bodrum'u gibi düşünebilirsiniz. Ama Florida çok büyük bir eyalet. Belki bir nevi Akdeniz bölgesi gibi yorumlasak yanlış olmaz. Dostlar, Florida'da hava 6-7 ay pamuk gibidir. Kasım ayından Mayıs ayına kadar burada tatil sezonudur. Şimdi bazı arkadaşlar diyecek ki abi tatil sezonu yazın olmaz mı? Olabilir. Türkiye'de öyle oluyor. Burada yazın havalar aşırı sıcak olduğu için insanlar buraya yazın gelmek yerine kışın gelmeyi tercih ediyorlar. Bütün Amerika kar, kış, buz olurken burada abi havalar 20 derece, 25 derece oluyor. O yüzden sıcak havayı seven arkadaşları Florida'yı öneririm. Mayıs ayından Eylül, Ekim, Kasım ayına kadar da sanki bir Adana sıcağı oluyor. Adanalılar varsa aranızda bilirsiniz. Dışarı çıkar çıkmaz sanki üstüne bir bardak su atıyorlarmış gibi yapış yapış oluyorsun. Bir de Haziran'dan Eylül ayına kadar fırtına sezonu geliyor. Kimi zaman bir hafta boyunca yağmur yağıyor. Hava sıcak oluyor mu? Evet, sıcak oluyor ama bir bakıyorsun fırtına geliyor, yağmur yağıyor, şimşekler çakıyor. Şu sahillerin güzelliğine bakar mısın ya? Sanki Amerikan filmlerindeymişim gibi. Bence İkinci güzel tarafı sahillere ulaşabilirlik. Florida'yı düşündüğünüz zaman aşağı doğru inen bir parmak şeklinde coğrafyaya sahip. Bu yüzden nerede yaşıyorsanız yaşayın 2-3 saat içinde sahile ulaşabiliyorsunuz. Genel olarak insanlar sahil kıyılarına yoğunlaşmış olsa da baktığınız zaman Miami, Fort Lauderdale, batı yakasında Tampa, Naples, bazı insanlar da ortada yaşamayı tercih ediyor. Mesela örnek olarak Orlando. Orlando şehri sahile en uzak şehirlerden birisi olmasına rağmen yine 2-3 saat araba yolculuğu sonunda sahile ulaşabiliyorsunuz. Türkiye'de yaşayan arkadaşlar için 200 saat araba yolculuğu çok uzunmuş gibi gelebilir. Fakat arkadaşlar Amerika'da her yer birbirine o kadar uzak ki buraya gelince anlıyorsunuz ki 1 saat, 2 saat araba yolculukları aslında normal. Gelelim 3. olumlu tarafına. Eyaletin kendine özel bir gelir vergisi yok. Türkiye'de yaşayan arkadaşlar için şöyle açıklayayım. Öyle bir yerde yaşıyorsunuz ki yaşadığınız şehirden, eyaletten ötürü size bir vergi avantajı sağlıyorlar. Diğer bir eyalette yaşarsan maaşın $1000 geliyorsa burada yaşayınca maaşın $1050 geliyor. Hani vergi kazancından bahsediyorum. Sonuçta vergiler %5, %10 olduğu için öyle vergi kesilmeyince sanki 2 katına çıkıyormuş gibi düşünmeyin. Bu da önemli bir şey. Düşündüğünüz zaman çoluk çocuk herkes çalışıyor. Uzun seneler boyunca bu eyalette yaşayınca aslında o $50 belki $100 neyse artık ufak ufak birikiminiz artıyor. Gelelim 4. maddemize. Kültürel olarak Florida çok zengin bir eyalet. Kültürel zenginlik olarak neyden bahsediyorum? Biz göçmenler Amerika'ya geldiğimiz zaman kimi yerlerde, kimi eyaletlerde ırkçılığa maruz kalabiliyoruz. Bir insanı ten renginden, ırk renginden, dininden, dilinden dolayı ayırmak ne kadar yasalara göre yasak olsa da özellikle kırsal eyaletlerde, küçük şehirlerde maalesef hala devam ediyor. Büyük şehirlerde genel olarak ırkçılık daha azdır. Ve Florida düşündüğünüz zaman özellikle Miami'den bahsetmek istiyorum. Belki nüfusun %60'ı 70'i Latin Amerikalı, Kübalı, Kolombiyalı, Venezuelalı. Bu yüzden zaten bu adamlar kendileri göçmen olduğu için diğer göçmenlere de bir ırkçılık uygulamıyorlar. Uygulayamıyorlar veya uyguluyorlarsa da hani mikro ırkçılığa giriyor. Kültürel zenginlik. Türkler olarak kendimizi böyle Latinlerin veya diğer göçmenlerin olduğu yerlerde daha rahat, daha böyle hoş geldiniz şeklinde hissediyoruz. Dostlar,
Bence Florida'nın son iyi tarafı, eğer ki ailenizle gelecekseniz aileye uygun şehirler mevcut. Eğer ki tek başınıza gelecekseniz tek başınıza yaşamanız, yani bekarlara, yalnızlara uygun şehirler mevcut. Florida'nın Miami bölgesinde aileye çok uygun yerler var. Herkesin evli, mutlu, çocuklu, köpekleri falan var, gezdiriyorlar. Tek gelecekseniz Miami Beach, günah şehri, o şekilde yaşayabileceğiniz şehirler de mevcut. Bundan neden bahsediyorum abi? Eğer ki küçük bir şehre giderseniz veya küçük bir eyalete, mesela Wisconsin eyaletine gittiniz veya Arkansas eyaletine gittiniz. Bu eyaletlerde büyük bir şehir olmadığı için istediğiniz hayat tarzını bulamayabilirsiniz. Florida hem ailelere hem de bekarlara istediği hayatı sunabilecek bir yapıya sahip. Bu arada Florida'nın belediyesi, valisi falan bana reklam vermedi ona göre. Şimdi Florida'nın olumsuz taraflarını anlatacağım size. Bence Florida'nın en olumsuz tarafı fırtınalarıdır abi. Fırtınaların getirdiği dezavantajlardır. Nasıl başlayayım? Her sene 2-3 defa fırtına geliyor. Kimi zaman çok güçlü vuruyor, kimi zaman böyle bir yağmur çamurmuş gibi hissettirip geçiyor. Fakat bu fırtınalar nereye vuracağı belli olmadığı için tüm Florida eyalet olarak buna hazır olması gerekiyor. Geçen senelerde ben Florida'da yaşarken gördüğüm, belki Miami sokaklarını 4-5 kere sel aldı arkadaşlar. Düşünün, arabanızı park ettiniz, sokağa sel alıyor. Ne oldu? Arabayı sel vurdu. Riskli. Fırtına geliyor, ağaç evin üstüne devrildi. Musluk çıktı abi rüzgardan, vurdu cama, vurdu duvara. Veya arkadaşlar en kötüsü hortum çıkıyor bazen ya. Hortum zaten geldiği yere alıp götürüyor abi. Hortum da istersen evi betondan yap, istersen sığınak yap, hiçbir şekilde affetmez. Alıyor götürüyor. Fırtınalarda yaşamaya alışmak zorunda olduğumuz için her şeyin sigortası çok daha pahalı. Araba sigortaları normalde bir arabanın sigortası mesela 100 dolar aylık, 120 dolar. Florida eyaletine gelince 200 dolar, 250 dolar oluyor. 2 katına çıkıyor. Ev sigortaları bir mukabele. Abi ben evvelden Kentucky'de yaşıyordum. Kentucky eyaletinde 250 bin dolarlık bir evin sigortası, yıllık sigortadan bahsediyorum bu arada, 600 dolar, 700 dolar. Florida'ya gelince özellikle sel riski, hortum riski ve fırtına riski olan bir şehre gelince, ki genelde tüm şehirler öyle, senelik evin sigortasına 5.000 dolar, 6.000 dolar, belki yeri geliyor 10.000 dolar ödemek zorunda kalıyoruz. Hatta bazı evleri sigorta kabul etmiyor. Neden? Şu evi düşün abi. Yağmur yağdığı zaman şu deniz köpürüyor, hop burayı vuruyor. Şimdi sigorta diyor ki bu ev zaten yüksek bir riske sahip, ben kabul etmiyorum. Gelelim ikinci olumsuz tarafına. Dostlar, çok fazla göçmen var. Buna aslında iyi bir taraf, olumlu taraf diye bahsetmiştim. Ama bu çok fazla göçmen olduğu için iş gücü çok oluyor. İş gücü çok olunca ne oluyor? İnsanlar daha ucuz ücretlere çalışmayı kabul ediyorlar. Komik bir şekilde evlerin kiraları daha fazla oluyor ama maaşlar düşük oluyor. Baktığın zaman şu evi kiralamaya çalışan belki 10 tane adam var. Aynı şekilde o adamlara bir iş lazım olduğu için ve çoğusu da Güney Amerika'dan göçmen olarak geldikleri için ucuz fiyata çalışıyorlar. Kolombiya, Küba, Venezuela gibi ülkelerde belki aylık asgari ücret 100 dolardır. 50 dolardır. Adam diyor ki abi ben saatlik 10 dolar, 15 dolara çalışmak yerine saatlik 5 doları da kabul ederim. Asgari ücretten düşük, yasa dışı ücreti de kabul ederim. Türkiye'de asgari ücret düşük ama bu Latin Amerika ülkeleri kadar düşük değil. Onlarla baş etmek zor oluyor arkadaşlar. O yüzden Florida eyaletinde maaşlar düşük ama kiralar çok yüksektir. Gelelim iş imkanlarına. Bunu da 3. negatif ya da 4. negatif olarak sayabiliriz. Şu anda hepsi birbirine girdi. Arkadaşlar iş imkanı Florida'da çok yok. Yani baktığınız zaman bir New York'a bakın. Sanki dünyanın başkenti. Her şey, bütün ticaret, üretim, limanlar, her yer New York'a çok yakın. New York'ta birleşiyor. Veya Philadelphia, Los Angeles. Bu şehirler, bu eyaletler bir şey üretiyor ve satıyor. Ama Florida eyaletinde yani turizmden başka çok da satılan bir şey yok. Üretim, fabrika yok. Covid'den sonra insanlar Florida eyaletine akın etti. Bu sebepten dolayı nüfus artınca insanlar dediler aslında buradan da iş yapabiliriz. İş yerleri açıldı. Böyle dükkanlar, fabrikalar falan büyüyorlar ama o beklendiği kadar yok. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. İş imkanı çok önemli. Kesinlikle çok önemli. Ama biraz belinizi doğrulttuysanız, biraz hayattan keyif almaya çalışıyorsanız bu New York, New Jersey, Philadelphia gibi eyaletler biraz yorucu olabiliyor abi. Havanın soğukluğu, basıklığı sebebiyle Miami, Florida'yı
açıkçası ben daha tercih ederim. Gelelim son negatiften. Arkadaşlar özellikle Güney Florida'da yaşıyorsanız buranın nüfusu dediğim gibi %60 Latin Amerikalı. Miami'nin bazı bölgelerinde sadece İspanyolca geçiyor. Dükkana gidiyorsun, diyorsun ki işte bir kahve alabilir miyim? Adamlar böyle şey yapıyorlar. Oğlum İspanyolca konuşmuyor musun lan sen? Ne alaka? Burada yaşayıp İspanyolca konuşmamak. Almanya'da Türk mahallesinde bir kahvehaneye gidip Almanca konuşuyormuşsun gibi böyle bir triplere giriyorlar. Hatta buradaki bazı Latinler İngilizce öğrenmiyorlar. Öğrenmemeyi de böyle nimetten sayıyorlar. Türklerde de vardır ya, 30 sene Almanya'da yaşadım, bir kelime Almanca bilmiyorum. Ne büyük başarı anasını satayım. Eğer ki İngilizceniz iyi değilse buraya gelince İngilizce praktisi, İngilizce öğrenmek yerine İspanyolca öğrenebilirsiniz. Hem güzel hem kötü bir şey. Latin yemekleri yiyorsun, Latin insanlarla tanışıyorsun, İspanyolca öğreniyorsun. Ama Amerika burası mı ya falan oluyorsun. Çünkü karşındaki adam senden daha kötü İngilizce konuşuyor. Dostlar bugünlük benden bu kadar. Florida eyaleti bence yaşanabilecek en güzel eyaletlerden bir tanesi. Siz ne düşünüyorsunuz? Şansınız olsa nerede yaşamak isterdiniz? Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Aşağı güzel bir yorumu unutmayın. Köpekler avlıyor. Osfly is out.